Herkese merhaba. Bugünkü videomda size HIV pozitif birine söylenen çoğunlukla bilgisizlikten kaynaklı kalp kırıcı ve de dışlayıcı ifadeler üzerine konuşmak istiyorum. Evet, HIV hala tabu bir konu. Yeteri kadar görünür ve üzerine konuşulur olmadığı için maalesef birçok insan doğru ve güncel bilgiye sahip olamıyor ya da araştırmıyor, korunmasız seks yapıyor, test yaptırmayı aksatıyor ya da hiç önemsemiyor. Öncelikle şunu başta vurgulamak gerekiyor. HIV bir hastalık değil. Keza AIDS de. HIV kandaki miktarı arttığında bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüs. Bu yüzden bu virüsün ilaçlarla baskılanması, kontrol altında tutulması gerekiyor. Eğer bu virüse sahip olduğunuzu bilmiyorsanız ve tedavi görmüyorsanız virüsün miktarı giderek artabiliyor ve bağışıklık sisteminizi o kadar zayıflatabilir ki en ufak bir enfeksiyon ya da hastalıkla mücadele edemez duruma gelebilirsiniz. İşte bu terminal sürece de AIDS deniyor. Bu yüzden düzenli test yaptırmak ve cinsel ilişkide korunmak çok ama çok önemli. HIV ile enfekte olmayı önleyebilir veya HIV'yi baskılayan ilaçlar sayesinde sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yeter ki bu konuda sorumluluk alalım. Şimdi gelelim HIV pozitif birine söylenen rahatsızlık verici ilk cümleye. Dersini aldın sanırım. Bir daha korunmadan yapmazsın. HIV pozitif birine daha can yakıcı başka bir söz söylenemez herhalde. Öncelikle birine nasıl HIV bulaştığını bilemeyiz. Bazen kişinin kendisi bile bilmiyorken. Bir insan HIV pozitif olarak dünyaya gelmiş olabilir, kendisine iğne yoluyla bulaşmış olabilir ya da belki rızası dışında bir cinsel ilişkiye maruz kalmış olabilir. Ön yargılı, peşin hükümlü olmamak gerekiyor HIV'nin bulaşma yolları konusunda. Bununla birlikte HIV pozitif birine kendini suçlu, pişman hissettirtmek, utandırmak ne o kişiye ne de size bir kazanç sağlar. HIV pozitif biri kabul, anlayış, empati ve destek beklerken ona had bildiren bir cümle söylemenin hiç kimseye hiçbir faydası yoktur. Sana kimden nasıl bulaştı? Bu magazinel sorunun cevabını dediğim gibi kişinin kendisi de bilmeyebilir. Bilse de paylaşmak istemeyebilir. Çünkü bir kişiden cinsel yolla kendisine bu virüs bulaştıysa o kişiyi rızası olmadan ifşa etmek kanunen suçtur zaten. O zaman senden uzak durmalıyım. HIV pozitif biriyle gönül rahatlığıyla temas edebilir, aynı çatalı, kaşığı kullanabilir, aynı havayı soluyabilir, doya doya kucaklaşıp öpüşebilirsiniz arkadaşlar. HIV bulaşma yolları ile ilgili cehalet azaldıkça HIV pozitif insanların yaşadığı sosyal dışlanma ve damgalanma da azalacak. Düzenli ilaç tedavisi gören HIV pozitif kişilerin güvenli seks hayatları, sevgilileri, aileleri veya çocukları olabilir ve çevresindeki kimseye bu virüsü herhangi bir yolla bulaştırma durumları olmaz. Çocuğun olabilir mi? Az önce bahsettiğim üzere düzenli ilaç tedavisi görüp kandaki viral yükü tespit edilemeyecek düzeyde olan kişiler doğacak bebeklerine HIV bulaştırmazlar. HIV pozitif ebeveynlerin HIV negatif bebekleri olabilir. Artık kimse seninle seks yapmak istemeyecek. Sevgilin de olmayacak. Birinin HIV pozitif olduğunu öğrendiğinde insanların çoğunda istemsiz bir ölüm korkusu tetikleniyor. Hala birçok kişide HIV pozitif biriyle yakın temastan, sevişmekten ya da aynı evde yaşamaktan dolayı virüsü kapacaklarına ve bu yüzden öleceklerine dair yersiz bir inanç ve kaygı var. Yeniden ve yeniden tekrarlamak gerekiyor belki. HIV'nin bulaşma riski sadece virüs miktarı yüksek kişiyle korunmasız cinsel ilişki. HIV pozitif biriyle ortak iğne şırınga kullanımı ve ilaç tedavisi olmayan HIV pozitif anneden bebeğine doğum öncesi, doğumda ya da emzirme sırasında var arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. İnsanlar doğru bilgilere sahip oldukça
HIV ile enfekte olma korkusundan kurtulup HIV'den doğru bir şekilde korunmayı ya da HIV ile yaşamayı öğrenecekler. Bu durumu seks yaptığın herkesin bilmeye hakkı var. Bu türden bir sosyal baskıyı HIV pozitif birine yükleyemezsiniz. İlaç tedavisi gören, korunarak cinsel ilişki yaşayan biri, seks yaptığı ya da yapacağı herkese durumunu belirtmek zorunda değil. O kişi zaten tedaviyle ve korunarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bir kişinin HIV pozitif olup olmadığını ifade etmek tamamen kişinin kendi tercihidir. Bu gay hastalığı zaten. Sende olması normal. ABD'de 80'lerde AIDS ve eşcinsellik sıklıkla birlikte anıldı. Bu aslında homofobik propagandadan başka bir şey değildi. Ölümcül hastalığı günahkar eşcinseller dünyaya yayıyor ya da homoseksüeller yüzünden bu hastalık ortaya çıktı gibi tonla ayrımcılık ve cehalet içeren açıklamalar yapıldı basında. HIV cinsiyet ve cinsel yönelim ayırmaz. Herkes HIV ile enfekte olabilir. Ne kadar zamanın kaldı? Soruyu soran kişi ne kadar bilgiliyse öleceği tarih konusunda, HIV pozitif olan biri de o kadar bilgi sahibidir bu konuda. Şaka bir yana, düzenli ilaç tedavisi gören HIV pozitif biri, HIV negatif biri gibi yaşamını sürdürür ve HIV kaynaklı sağlıksal bir derdi mevcut olmaz. HIV'li gibi gözükmüyorsun. Öncelikle kimse için HIV'li, HIV'li, AIDS'li gibi ötekileştirici tabirler kullanmayın. HIV ile enfekte olmuş biri dışarıdan belli olamaz. Belki belgesellerden, fotoğraflardan AIDS sürecindeyken çeşitli deri enfeksiyonları olan oldukça zayıflamış insan imajı varsa zihninizde, HIV pozitif biri için genel ve doğru bir temsil değildir bunlar. Test olmamış ve farkında olmayan HIV pozitif biri, düzenli ilaç tedavisinde olan HIV pozitif biri ya da HIV negatif biri arasında dışsal görünümünden herhangi bir ayrım yapmak mümkün değildir. Arkadaşlar, HIV ile barışmamız gerekiyor. Arkamızı bu önemli konuya dönmemeliyiz. HIV negatif bile olsanız bu gerçeklik hayatımızın bir parçası. Test yaptırmaktaki korkuyu, kaygıyı anlayabiliyorum. HIV pozitif biriyle yakınlık kurma konusunda çekincelerinizi de. Ama ne korkulacak ne de çekinecek bir durum var ortada. Hem kişisel sağlığınızı hem de birlikte olduğunuz kişilerin sağlığını gözetmek adına düzenli HIV testi yaptırmanızı şiddetle öneriyorum. Ben örneğin eşimle birlikte her 3 ayda bir HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili test oluyoruz. Hayatında hiç HIV testi yaptırmamış insanlar tanıyorum. Sizden ricam, benim başıma gelmez ya da geldiyse de bilmeyeyim daha iyi diye düşünmeyi bırakıp sorumluluk almanız. Her zaman erken teşhis ve tedavi sağlığınızı umduğunuzdan daha iyi kılar. Kendiniz ve çevreniz için korunun ve düzenli test yaptırın arkadaşlar. Sevgiler.